Güzel ve uzun bir yaşam sürdükten sonra artık vaktin sizin için yaklaştığını hissediyorsunuz. Etrafınızda sevdikleriniz toplanmış, size veda etmeye hazırlanıyorlar. Aklınızda yaşadığınız güzel anılar ve yanınızda aileniz ile bundan daha iyi bir son olamazdı diye düşünüyorsunuz. Ve içinizde ilginç bir huzur ile uykuya dalar gibi seslerin ve görüntülerin bulanıklaştığını hissediyorsunuz. İşte yorgun kalbiniz son bir kez daha atarak yıllar süren görevini artık bitirdi. Ve beyniniz bütün gücünü hayatınızda ilk kez devreye sokarak size tünelin sonunda bir ışık gösterdi. Evet, artık gitme vakti. Fakat o tünelden geçtiğiniz anda o yaşlı bedeninizin yerini küçücük bir beden almış ve bir kadının kucağındasınız. Size sevgi dolu gözlerle bakıp "Hoş geldin küçük bebek" diyor. Çevreniz hiç tanımadığınız insanlarla dolu ve dünyanın bambaşka bir köşesindesiniz. Daha ne olduğunu bile anlamadan eskiye dair anılarınız bulanıklaşıyor ve sizin için yeni bir hayat tekrar başlıyor. Bir bilim kurgu filmi başlangıç sahnesi gibi değil mi? Halbuki demin anlattığım kurguyu bu dünyada gerçekten yaşadığına inanan insanlar var ve anlattıkları şeyler pek de hafife alınır şeyler değil. Peki, insanlığın en büyük sorularından birisi olan, öldükten sonra bize ne oluyor sorusunun cevaplarından birisi olan reenkarnasyon inancının kökenleri neye dayanıyor? Ve günümüzde nasıl bu kadar popüler hale geldi? Gelin birlikte ölümün kıyısında bir yolculuğa çıkalım ve bu sorunun cevaplarını birlikte arayalım. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Reenkarnasyon, ruhun bir bedenden diğerine geçişi anlamına gelen kadim bir inanç. Kelime kökeni Latince re, yeniden ve incarne, bedenlenmek ifadelerine dayanır ve yeniden bedenlenme olarak çevrilebilir. Bu kavram pek çok kültür ve inanç için ölümün son olmadığını, aksine bir yeniden doğumun başlangıcı olduğunu öne süren bir yaklaşım. Bunun da bir sonucu olarak insanlar yüzyıllardır yaşamın ve ölümün ötesindeki bu döngüye inanmış ve onu anlamlandırmaya çalışmıştır. Aslında bu sadece bir inanç da değil, derin bir felsefi düşünce sistemi de. Kimileri bunu bir teselli kaynağı olarak görürken, kimileri de ilahi yargı sisteminin en kapsamlı açıklaması olarak görürler. Medeniyet tarihini incelediğimizde reenkarnasyon inancının ilk olarak Doğu medeniyetlerinde derin bir yankı bulduğunu görürüz. Özellikle Hindistan bu kavramın kök saldığı en önemli coğrafyalardan biridir. Hinduizmin temel metinleri olan Upanishadlar ve Bhagavad Gita ruhun ölümsüz olduğunu ve bir bedenden diğerine geçtiğini detaylı bir şekilde açıklar ve bize reenkarnasyondan temel olarak şu şekilde bahseder. Bu bedendeki ruh çocukluk, gençlik ve yaşlılık aşamalarından geçer. Ölümden sonra da bir başka bedene geçer. Bilgi olanlar bu değişime şaşırmazlar. Ne doğar ne ölür. Var olmuş, var olur ve hep var olacaktır. Doğmamıştır. Ebedi, sonsuz ve eskimezdir. Beden öldüğünde bile o ölmez. Bu kadim metinler bizlere ruh denilen şeyin insan bedeninin başına ne gelirse gelsin sonsuz yolculuğuna her daim bir şekilde devam ettiğini anlatırlar. Hindulara göre ruh bedenden ayrı olarak ölümsüzdür ve ana kaynaktan yani yaratıcıdan meydana gelmiştir. Ve nihayetinde de hedefi samsara denilen bu sonsuz yaşam döngüsünden aydınlanarak çıkıp o öze yani nirvana'ya yeniden ulaşmaktır. Tabii ki bunun için bu dünyada erdemli ve aydın birisi olmanız lazım. Aksi halde yaptığınız kötülükler sizi bu sonsuz döngüde tuttuğu gibi bir de üstüne sonraki hayatınızda bir öncekinde yaptığınız kötülükleri size yaşatmak için kaderinizi şekillendirir ve size basitçe şu mesajı verir. Yaşattığını yaşamadan asla gerçek anlamda uyanamayacaksın. Üzerinde düşünülmesi gereken derin bir uyarı. Ölümden sonra yaşam kavramı pek çok inanışta olsa da reenkarnasyonu farklı bir şekilde ele almak lazım. Çünkü burada ölüp Auru gibi, cennet gibi ya da Valhalla gibi öte alemlerde uyanmaktan bahsetmiyoruz. Burada ruhun sürekli olarak bu maddesel evrende devinim halinde kalmasından bahsediyoruz. Lütfen ikisini birbirine karıştırmayın. Mesela antik Yunan inancında öte alem kavramı vardır. Kötülerin gittiği Tartaros ya da iyilerin gittiği Elysium gibi. Fakat bu mitolojik anlatımın arkasında antik Yunan filozofları olan Pisagor, Platon gibi bilgeler ise ruhun yeniden bedenlenmesi fikrini benimsemişlerdir. Hatta Pisagor, geçmiş yaşamlarını hatırladığına dair iddialarda bulunmuş ve ruhun evrimsel bir süreçten geçtiğini savunmuştur. Platon ise ünlü eseri olan Devlet'te ruhun ahlaki eylemlerin sonucuna göre bir sonraki yaşamda farklı bir bedende varlık bulduğunu ifade eder. Bu düşünceler Yunan dünyasında reenkarnasyonun felsefi bir zemine oturmasını sağlamıştır.
Her ruh kendisi için bir sonraki yaşamı seçer. Seçim, ruhun bilgeliğine ve önceki yaşamında öğrendiklerine bağlıdır. Bazıları hayvanların yaşamını, bazıları ise insanların yaşamını seçer. Adil bir yaşam sürmüş olanlar, daha iyi ve onurlu bedenlerde yeniden doğarlar. Haksızlık yapanlar ise daha aşağılık bedenlerinde yeniden dünyaya gelirler. Antik Yunanlı filozofların yaklaşımının Hindu öğretilerine ne kadar çok benzediği dikkatinizi çekmiştir. Bunun da başlıca sebeplerinden birisi gerçekten o diyarların bilgisinin eğitimini almış olmaları olsa gerek. Fakat öyle ya da böyle bu filozoflar sayesinde reenkarnasyon inancı zamanla Batı medeniyetlerinde de yayılmaya başlayacaktır. Reenkarnasyon Mezopotamya inançlarında ve dinlerinde Hindulardaki kadar net şekilde karşımıza çıkmaz. Bu coğrafyanın inanışlarında, ki buna İbrahimi dinler de dahil, ölümden sonra tek bir yeniden doğuş, cennet ya da cehenneme gitmenize karar verilecek yargı gününde olacaktır diye bahsedilir. Bu dinler, ruhların sürekli devinim halinde olduğu ölümden sonra hayat felsefesini ve inancını benimsemezler. Hatta Kur'an'da tam tersi şekilde şöyle bir ayet de vardır. Nihayet onlardan birine ölüm gelince şöyle der: Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Umulur ki terk ettiğim yerde salih bir amelde bulunurum. Hayır, bu sadece onun söylediği bir sözdür. Onların arkalarında yeniden diriltilecekleri güne kadar geri dönmelerine engel olan bir berzah vardır. Lakin bazı araştırmacılar şu ayetlerin Kur'an'daki reenkarnasyon fikrini destekleyen ayetler olduğunu iddia ederler. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki siz ölüler idiniz. O sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek ve sonra da ona döndürüleceksiniz. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel takdir eden O'dur. Katında belirli bir ecel daha vardır. Buna rağmen siz dirilişten şüphe ediyorsunuz. Bunlar gibi birkaç ayet daha var. Ama burada kimi alimler bunun doğduğumuz, öldüğümüz ve sonra kıyamet günü tekrar doğacağımız inancını ifade ettiklerini söylerler. Kimileri de ayetlerde birden fazla doğum ve ölümden bahsedildiği için bunun reenkarnasyonu ve nihayetinde ona döndürüleceksiniz lafının da Doğu felsefesindeki nirvana anlayışı gibi günün birinde kaynağa geri döneceğimiz inancını taşıdığını düşünmektedir. Bu halen İslam dünyasında kendi içinde tartışılan bir konu. O yüzden net ifadeleriyle konuşmak mümkün değil. Sizde varsa fikirlerinizi yazın lütfen. Modern zamanlarda ise teozofi hareketleri ve New Age akımları derken Doğu'nun kadim bilgeliğinin modern yorumlamalarının günümüz insanlarına sunulduğunu görürüz. Helena Blavatsky gibi figürler reenkarnasyon inancını hem ruhani hem de kendilerince bilimsel olarak ele alarak bir nevi popüler kültürün parçası haline getirirler. Şimdi tabii ki şunu diyebilirsiniz. Ya bu hakkında kesin bir kanıya varmamızın imkansız olduğu bir konu. Sonuçta gidip de dönen olmadığı için tüm bunlar havada kalıyor. Aslında doğru bir yaklaşım. Sadece küçük bir düzeltme yapmak lazım. Gidip de geri dönenler yok kısmı pek de doğru olmayabilir. 1926 yılı Hindistan. Yeni Delhi'nin kaotik mahallelerinin birinde Shanti Devi adlı bir kız çocuğu dünyaya gelir. Küçük kız 4 yaşına geldiğinde ise bir takım garip olaylar aileyi sarsmaya başlar. Küçük Shanti geçmişine dair anıları olduğunu ve aslında kendisinin Lugdi adında Delhi'ye 150 kilometre mesafede Mathura şehrinde yaşadığını anlatır. Hatta bununla da kalmaz, nasıl öldüğünü bile detaylıca anlatır. Küçük bir çocuktan beklenmeyecek bir olay değil mi? Çocuğun yoğun ısrarları üzerine aile gerçekten kızların iddiasını araştırmaya başlarlar ve gerçekten küçük kızın tarif ettiği ev ve eski ailesi bulunur. Olay Hindistan'da o kadar büyük bir haber haline gelir ki Mahatma Gandhi tarafından bir bilim komisyonu olayı araştırmak için görevlendirilir. Küçük Shanti eski ailesinin fertlerini, kocası ile arasında geçen özel diyalogları ve daha onlarca detayı kusursuz şekilde anlatır ve bilgilerin büyük ölçüde doğruluğu komisyon tarafından onaylanır. Vaka günümüzde bile Hindistan'ın en popüler reenkarnasyon vakalarından birisidir. Tabii ki olaylarla ilgili antitezler de mevcuttur. Mesela kimileri bilgilerin sızdırıldığını ve küçük kıza önceden ezberletildiğini iddia etseler de bu karşı iddiaların da gerçekliği kanıtlanamamıştır. 5 Mayıs 1957 yılında İngiltere'de yaşayan Pollock ailesi ve 2 kızları kiliseye giderken bir trafik kazası geçirirler. Ve ne yazık ki 11 yaşındaki Joanna ve 6 yaşındaki Jacqueline olay yerinde hayatlarını kaybederler. Kazadan 1 yıl sonra anneleri Florence, ikiz kız bebekleri doğurur. Gillian ve Jennifer. Fakat tuhaf olaylar ikizlerin dünyaya gelmesinden hemen sonra bir anda baş gösterir. Bebek Jennifer'ın belinde daha önce ölen ablası Jacqueline'in sahip olduğu aynı doğum lekesi vardır.
Ayrıca alnında da yine kazada ölen ablası Joanna'nın kaza sonrası alnında oluşan yaranın aynısı şeklinde bir leke daha vardır. İlginçlikler bununla da bitmez. Küçük ikizler daha önce ablalarına ait olan oyuncakları annelerinin kaldırdığı yerden bulurlar. Ve tıpkı merhum ablaları gibi kendi oyuncaklarını tanır ve sahiplenirler. İkizler büyüdükçe ölen ablalarının hayatlarına dair anıları anlatmaya ve kaza gününe dair konuşmaya başlarlar. Öyle ki Jennifer kaza yerine geldiğinde korkudan kilitleniyor ve arabaya binmekten ciddi şekilde çekiniyordur. Pollock ikizleri vakası da İngiltere'de reenkarnasyon olayını destekleyen ciddi bir kanıt olarak sunulmuştur. Fakat kimi uzmanlar bunun kriptomnezi denilen bebeklerin aile üyelerinin yanında duydukları olayları bilinçaltına kaydedip daha sonrasında onları açığa vurmaları olarak da değerlendirmiştir. Fakat bu ne oluşan yara izlerini ne de çocukların oyuncaklarını tanımalarını açıklamıyor. Sadece araba korkusu ve kilise yolundaki korkma olayını açıklamaya çalışan bir iddia. Bu tarz ilginç olaylar Virginia Üniversitesi'nde görev yapan psikiyatrist Ian Stevenson'ın ilgisini çeker ve kariyerini 40 yıl boyunca reenkarnasyon vakalarını incelemeye alır. Stevenson dünya çapında rapor edilmiş 2500'den fazla reenkarnasyon vakasını inceler ve özellikle çocukların belirli bir yaşa kadar bu tarz anılara sahip olduklarını, daha sonrasında ise bu anıların silinip gittiğini rapor eder. Mesela bunlardan birkaç ilginç örnek vermek istiyorum. Stevenson'ın en meşhur vakalarından birisi Burma'nın kırsal bölgelerinde yaşayan bir çocuğun başına gelenlerdir. Küçük çocuk ailesine daha önce Sayı adında bir oduncu olduğunu, bir hırsızlık olayına karıştığı için başına balta ile vurularak öldürüldüğünü anlatmıştır. Bunun yanında küçük çocuk, önceki hayatındaki adam olan Sayı hakkında da detaylıca bilgiler vermiştir. Stevenson ve ekibi olayın üzerine düşerler ve gerçekten çocuğun bahsettiği Sayı adlı kişinin yine çocuğun belirttiği yerde yaşadığı ve belirtildiği şekilde öldürüldüğünü bulurlar. Ve ilginçtir, küçük çocuğun kafasında tam olarak balta ile vurulan yerde bir doğum lekesi vardır. Bu bilgiye de resmi otopsi raporlarından ulaşılmıştır. Stevenson'ın bir diğer meşhur vakası da Susan Hanem adındaki kadının yaşadıklarıdır. 1960'ta Lübnan'da doğan Susan, henüz 2 yaşındayken kendisinin başka bir hayatı olduğunu iddia etmeye başlar ve ailesine cidden ilginç detaylar verir. Mesela daha önceki yaşamında bir kadın olduğunu ve isminin Hanan Hattat olduğunu söyler. Önceki hayatındaki evi, ailesi ve yaşadığı yer ile ilgili detaylı bilgiler verir. Hatta önceki hayatında kullandığı telefon numarasını bile ezberden sürekli olarak tekrarlar durur. Küçük kızın ailesinin merakı iyice artar ve numarayı çevirirler. Gerçekten de numara Hanan Hattat'ın ailesine ait çıkar. Ve yaptıkları konuşma sonrası Hanan'ın Susan doğmadan 10 yıl önce yaşadığı bir hastalık sonucu erken yaşta hayatını kaybettiği öğrenilir. Aileler buluşurlar ve küçük kız bütün aile fertlerini, onlarla yaşadığı anılara kadar hatasız şekilde yeniden hatırlar ve aktarır. Şimdi bunlar tabii ki de ekstrem olaylar. Ve işte size reenkarnasyonun %100 kanıtı demek yanlış olur. Çünkü her daim ayağımızdan birinin yere sağlam basması lazım, değil mi? Mesela bu tarz vakalara itiraz edenlerin en çok dile getirdikleri karşı argüman, ailelerin popüler olmak için çocuklara bu bilgileri öğrettiği yaklaşımıdır. Bu açıkçası bana her senaryo için doğru gelmiyor. Çocuğu olanlar lütfen yazsınlar. 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklardan bahsediyoruz. Gerçekten bu denli karmaşık bilgileri, ezber yapmaları ve uzmanların önünde bile şaşırmadan anlatmaları bana pek olası gelmedi açıkçası. Bir diğer itiraz konusu da bunların bilimsel kanıt niteliği taşımıyor olmasıymış. Açıkçası bu karşı argümanı pek anlamadım. Ne tür bir bilimsel kanıt bekliyorlar acaba? Tamam, şüpheci yaklaşmayı, olası sahtekarlık olaylarını aklımızın bir kenarında tutmayı anlarım. Ama beni öldürdüler deyip tüm kanıtları bulduran bir çocuğa bilimsel kanıt sun demezsin be kardeşim. Ama gerçekten bilim meraklısı birisiyseniz açık fikirlilikle bu olayların arkasında neler olabileceğini anlamaya çalışırsınız. Nitekim bunu da yapan bilim insanları oldu ve buldukları şeyler ise gerçekten bazı kalıplarımızı darmadağın etti. Modern bilim doğrudan dinler ve inançlar gibi öte alemde bizi nelerin beklediğini araştırmasa da dolaylı olarak bize bu konuda yararlanabileceğimiz pek çok bilgi sunmakta. Bunlardan ilki genetik bellek teorisidir. Demin de bahsettiğimiz Ian Stevenson tarafından geliştirilen bu teoriye göre epigenetik olarak adlandırılan durumda atalarımızın yaşadıkları bazı travmalar, zorluklar ya da anılar sonraki nesillere genetik olarak aktarılabilir. Tıpkı bir kuşun daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen yuva yapmayı bilmesi gibi. İşte Stevenson, reenkarnasyon vakalarındaki çocukların sahip oldukları bazı anıların ve özellikle de ölümlerine sebep olan olaylar ile
yeni bedenlerindeki doğum izi lekelerinin bu sayede ilişkili olabileceğini iddia etmiştir. Ancak bu yaklaşım birbiriyle zerre akrabalığı bulunmamasına rağmen önceki hayatını hatırlayan insanların vakalarını açıklamakta yetersiz bir teoridir. Psikolojik bir tedavi yöntemi olarak kullanılan hipnoz ve regresyon yöntemi ile de kimi zaman karşımıza son derece ilginç vakaların tedavisi çıkar. Modern bilimin bize sunduğu bazı vaka örnekleri şöyledir. 1980'lerin başlarında ünlü psikiyatrist Dr. Brian Weiss, en meşhur vakası olan Catherine adında hastasının hikayesini bize anlatır. Catherine şiddetli boyun ağrısı sorunu ile yıllarca tedavi gördükten sonra fizik tedavi ve modern tıptan derman bulamadığı için Dr. Weiss'a gelir. Weiss hastasına regresyon tedavisi uygularken geçmişine dönen Catherine, doktoruna orta çağda kendini gördüğünü ve boynundan asılarak idam edildiğini anlatır. Bunun üzerine bu travmatik anıların temizliğine yönelen Dr. Weiss, Catherine'in şiddetli boyun ağrılarını hafifletmeyi başarır. Bir başka benzer vakada tıp fakültesi öğrencisi Sam'in başına gelenlerdir. Sam, çözemediği şiddetli migren ataklarından dolayı hipnoz tedavisi olmak ister ve yapılan seanslarda kendisinin eski çağlarda bir asker olduğunu ve kafasına aldığı bir kılıç darbesi sonucu öldüğünü gördüğünü söyler. Hatta darbe aldığı yerin migren ataklarının vurduğu yer olduğunu da söylemiştir. Yapılan tedaviler sonrası Sam'in migren ataklarının bittiği kayıtlara geçirilmiştir. Daha bunlar gibi yüzlerce alerji tedavisi, fobi tedavisi, ağrı tedavisi gibi örnekler mevcut. İnsan bilinçaltı gerçekten evrendeki en büyük gizemlerden birisi ve derinliğini şu an kimse kestiremiyor. Çocukluğumuza ait bilinç dışı anılardan tutun, kimi vakalarda görülen önceki hayat ya da önceki atalardan kalan travmalara kadar son derece ilginç vakalar dünyanın dört bir yanında karşımıza çıkıyor. Bu psikolojik olayların dışında karşımıza çıkan ilginç bir olay daha var. Modern teknoloji ve anlayışımız arttıkça tıp dünyasının ölüm anına dair bilgileri de artıyor. Ve bununla alakalı en son keşiflerden birisi de ölüm anında insanın beyninin kelimenin tam anlamıyla bir anlığına bütün gücünü ortaya koyması. Hem de bu güç farkındalık ve hafıza bölgesine yoğunlaşmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi halen bilincin ne olduğunu bilmiyoruz. Ruhumuz mu? Bir enerji çeşidi mi? Kimi bilim insanların ileri sürdüğü gibi bir kuantum halini mi bize anlatıyor? Bu net değil. Ama o an her ne yaşanıyorsa beyin var gücüyle hafızalara erişiyor ve farkındalığını arttırıp bir çeşit iletişim kurma yolu arıyor gibi gözüküyor. İşte kimi insanlara göre bu ruhun ya da bilincin farklı bir düzleme aktarılması anı olarak yorumlanırken kimileri de beynin hayatta tutunmanın son çabasını gösterdiğini düşünmektedir. Lakin bu beynin bilinci bir yere transfer etmesi olayı aslında çok da fantastik bir olgu değil. Size Kadir Mutlak Yaratıcı videomda kuantum alan teorisinden bahsetmiştim. Hani hepimizi ve her şeyi saran, maddenin enerjiye, enerjinin maddeye dönüştüğü sonsuz bir kuantum alem ya da ağ olarak nitelendirilen gizemli yapı. İşte bu teoriden yola çıkarak Roger Penrose gibi bilim insanları şu ilginç iddiayı ortaya atarlar. Eğer bilinç dediğimiz ya da ruh dediğimiz şey bir enerji formu ise bu enerjinin ölmesi yani yok olması fizik kanunlarına göre imkansızdır. Ve bunu kuantum alan ile birleştirirsek bilginin ve enerjinin asla yok olmadığı, sadece değiştiği gerçeği karşımıza çıkar. Bu da sizin bilincinizin, tabii ki bu bir enerji ise, taşıdığı bilgiyle birlikte ölseniz bile yok olmayacağı, sadece yeni bir şeye dönüşeceği anlamına gelir. İşte burası kafaların karışmaya başladığı yer. Çünkü kuantum alan dinlerin ve inançların yaratıcı dedikleri şeyin bilimsel adıysa, öldüğünüzde enerjiniz, bilinciniz ya da ruhunuz o yaratıcıya geri dönmekte. Ve orada tam olarak ne oluyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bilimsel olarak gerekirse daha binlerce kez de yeni bir şeye dönüşerek o alandan tekrar çıkabilir. Ya da alanın bir parçası haline gelebilir. İşte burası ilginç bir nokta. Bilim her geçen sene bize bu alanlarla ilgili yeni bilgiler öğretiyor. Ama insan düşünmeden de edemiyor. Acaba öte alem dediğimiz, yaratıcı dediğimiz kavram da bu alandan mı ibaret? Bu arada unutmayın, bu alanın da neye benzediği hakkında bir bilgimiz yok. Her şeyi saran bir ağ olduğunu, bir enerji olduğunu biliyoruz sadece. Doğu felsefesinde yaratıcı ile bir olunacak yer olan nirvana. Kur'an'da tekrar ona döndürüleceksiniz denmesi ve çeşitli başka inanışlarda da ondan geldik, ona döneceğiz anlatımları bize bunu mu anlatıyor acaba? Bu gerçekten her şeyi kapsayan bir teori ve üzerinde düşünülmesi son derece keyifli. Çünkü neye inanırsak inanalım aynı ortak noktada birleşiyor. Bir alan var ve her şey orada. Her şey birbirine bağlı ve hiçbir şey gerçekten yok olmuyor. Sadece ya o alanda oluyor
ya da yine oradan çıkarak bildiğimiz anlamda gerçekliğe yani varoluşa tekrar dönüyor. Şimdi bu mantıktan yola çıkarak işte bir nevi reenkarnasyon var da diyebilirsiniz. Bilgi kaybolmadığı için belki o ölen kişinin bilincinin kırıntıları bir başka insanın aklında belirmiş de diyebilirsiniz. Matrix'teki bir bug da diyebilirsiniz. Artık bundan sonrası biraz inancınıza kalıyor. Ve o da tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Bize laf demek düşmez. Ama ne olursa olsun görünen o ki ister olaya bilimsel yaklaşalım, ister dinsel, inançsal yaklaşalım, şu ortak nokta değişmiyor. Adına ne dersek diyelim, ondan geldik ve ona döneceğiz. Reenkarnasyon dünya üzerinde binlerce örneği olan ilginç bir kavram. Ve insanın öte alemleri, özellikle de ölümden sonra yaşamı açıklama girişiminde benim fikrime göre çok mantıklı bir yaklaşım. Özellikle ilahi yargı sisteminin en iyi çalıştığı yaklaşımlardan birisi diyebilirim. Dediğim gibi, sizler de videoda öğrendiğiniz bilgiler ışığında ve yaptığınız araştırmalarınız varsa yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Tartışması ve üzerinde düşünülmesi keyifli bir kavram. Sonuçta hepimiz bu hayattan sonrasını merak ediyoruz. Akıl akıldan üstündür. Belki birbirimizden farklı bakış açıları öğrenebiliriz. Ben bu videoda geçen bazı konularla ilgili yaptığım diğer videoların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da araştırmalarınıza katkı sağlayabilirsiniz. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız videoları beğenerek ve kanala abone olarak yolculuğumda bana katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.